Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Aynı zamanda WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba da dahil olabilir. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Sürekli takip eden, destek olan arkadaşlarım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim destekleriniz için de. Hemen başlayalım. Bugün biraz sakin enerjiler var. Umarım öyledir herkesin hayatı. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde kupa dokuzlusu ve papağan metaforu olarak geldi. Papağan metaforu dıştan görünenin içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen dedi. Kupa dokuzlusuyla beraber şimdi burada şöyle bir enerji var. Aklınızdaki kişinin bugünkü enerjisi daha çok hayal aleminde yaşayan bir enerjisi var diyebiliriz. Kupa dokuzlusu evet dilek kartıdır. Hayallerimizden, dileklerimizden bahseder. Güzel bir enerjisi vardır ama bazen de bize bakın buradaki resimdeki kişi oturur ve ellerini, kollarını bağlamıştır. Şimdi burada şöyle bir enerji vardır. Evet istiyorum, hayal ediyorum, güzel şeyler olsun ama ben bekliyorum. Yani harekete geçme enerjisi yoktur. Papağan ruhuyla beraber baktığımızda da burada gerçekleri tam olarak göremeyen, daha çok dıştan görünen yani içte ne olduğunu daha böyle yüzeysel bir şeyleri değerlendirmektense örneğin ilişkide sorun mu var? Sorun var. Ya tamam karşındaki kişi sorun çıkarıyor diyerek durumları değerlendiren, gören ama diğer açıdan baktığımızda ya evet ilişkide sorunlar var ama karşımdaki kişi neden böyle tepki veriyor, neden bunları yaşıyoruz gibi bir sorgulamaya girmeyen bir enerjisi var. O yüzden çok da böyle yaşadığı şeylerin farkında olan bir enerji değil. Şimdi sonuç, karar, ara verme ve dönüşüm kartı geldi. Şimdi bazı konularda netleşmesi gerektiğinin farkında olan bir aklımızdaki kişi var. Özellikle ara verdiği konu her neyse. İkili ilişkilerle ilgili olabilir, iş hayatında olabilir. Bir şeyleri durdurmuş enerji olarak diyebiliriz. Yani akışına bıraktım gibi bir his var ama ona göre öyle söyleyelim. Şimdi karşısındaki kişi akışa bıraktım ya da işte bir şeyler toparlansın gibi hissetmiyor olabilir. Dönüşüm kartı aslına bakarsanız burada ciddi şekilde bir şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğinin farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ama bunu görmek istemeyen bir enerjide. Daha çok böyle kendini saklayan, durumları saklayan, görse de görmezden gelen bir enerjisi var diyebiliriz. Kale, çocuk, aziz, hüzün, bağımlılık ve fırtına kartları geldi. Şimdi özellikle karar almak istediği konuya baktığımızda onun için güvenli alan olarak görülen kişi ya da gördüğü kişi diyelim daha doğrusu bu kişiyle ilgili aklınızdaki kişinin ciddi şekilde hüzünlü olduğu bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Ona karşı bazı konularda yanlış yaptığını düşünüyor olabilir. Ve burada artık bu hüznün ortadan kalkması için, aradaki o sıkıntıların ortadan kalkmasıyla ilgili bir sonuç alınması gerektiğini, bir karara varması gerektiğini düşünen bir enerjisi var. Biraz şey gibi, yani anahtar da bende, işte sandığı da görüyorum ama işte o anahtarı da oraya işte sandığa götürmek de işte kilidi açmak da biraz da zor gibi bir enerjisi var. Burada biraz şey gibi, hissettirdiği duygu daha çok şöyle umursamaz gibi. Öyle söyleyeyim. Evet umursamazlık. Bu enerji yüksek geliyor. Tabii ki kolektif bir açılım. Hepinizle uyumlu olmayabilir. Herkes için geçerli değil ama genel olarak yüksek bir enerji olarak umursamazlık var. Burada birazcık şey durumu da olabilir. Egosal işte ben zaten hani harikayım. İşte etrafımdaki insanlar beni seviyor, beni bırakmaz gibi bir boş özgüven diyeceğim. Yani biraz böyle bir durum var burada. Şimdi çocuk ve bağımlılık kartıyla beraber özellikle buradaki enerji yani şöyle söyleyebilirim. Bir şeyleri bitirip yeniden başlatma enerjisiyle ilgili
ya da ilişkiyi, durumları ilerletmekle ilgili bazı sıkıntıları olabilir aklınızdaki kişinin. Yani bu kişinin bağımlılık enerjisiyle beraber şöyle, şimdi istemediğiniz bazı durumlar olabilir. Örnek olarak şu kişiyle görüşme diye olabilirsiniz. İşte şu kişi sana zarar verebilir diye olabilirsiniz. Ya da şu bile olabilir. Ya ben artık işte evlenmek istiyorum ya da ben artık ciddi bir ilişkin içerisinde olmak istiyorum diye olabilirsiniz. Ama karşınızdaki kişi bağımlılık beslediği diyelim. Bu bir kişi de olabilir. İşte görüşmesini istemediğiniz bir arkadaş olabilir. Ya da işte evlilik ya da ilişkinin daha ne diyelim, daha böyle ciddi aşamalara geçmesiyle ilgili konularda bunu özgürlüğünün elinden alınması olarak algılıyor olabilir. Buraya çok sıcak bakmıyor olabilir aklınızdaki kişi. O yüzden bu ilişkiye bir ara verilmiş olabilir. Kendi kafasına göre bir ara verme durumu ama burası. Yani bazılarınız için belki siz çok net konuştunuz ve dediniz ki tamam bitti. Bir bitme konuşması yaptınız. Bazılarınız için de ya tamam bir değerlendirelim konuşması olmuş olabilir ama aklınızdaki kişideki algı şöyle. Yani bir süre orada dinlensin, bir süre düşünsün işte. O orada gelecek. O orada olma, geri gelme durumunu o kadar net ki onda öyle söyleyeyim. Bu biraz rahatsız edici, öyle diyeyim. Dönüşüm, aziz ve fırtına kartı. Şimdi değişip dönüşmesi gerektiğinin çok net farkında aslında ama görmek istemeyen bir enerjide. Ve beklenmedik anda yaşanan şeyler, ortaya çıkan sıkıntılı durumlar, kavgalar, gürültüler, her neyse yaşanan durum. Bu kişi bu durumlara direniyor. Yani olgunluk göstermeyi çok tercih etmiyor. Yani böyle söyleyebiliriz. Özellikle etrafında kendinden büyük birileri ona yön veriyor, yön gösteriyor olabilir. Yani doğru yolu göstermeye çalışıyor olabilir. Şimdi doğru yol kime göre, neye göre ama hani burada daha olgun olmalısın. İşte bak hayatındaki değişimlere, dönüşümlere kendini açmalısın gibi bir yaklaşımda bulunuyor olabilir ama yani buradaki en azından bugünkü enerji çok kalıp yani hayır ben ne diyorsam o dediği ve kendi kapattığı bir durum var diyebilirim. Konuşamam. Şimdi ayrıntılı bakalım. Genel enerji bu şekilde. Hangileri daha çok iş hayatına, özel hayata ve aileye yansıyor bunlara bakalım. Şimdi öncelikle iş hayatında neler yaşıyor? Para beşlisi. Kılıç altısı. Kılıç dörtlüsü. Bakın yani genel olarak da şöyle yaşadığı durumlar her ne yaşıyor olursa olsun bakın buradaki enerjileri hemen aktaracağım. Çok net zaten çok ekstra bir yorum olmadan bile kalıbı anlayacaksınız. Para beşlisi, tılsım beşlisi iş hayatıyla ilgili yokluk bilincidir. Maddi kayıp ve yokluk bilincidir. Kılıç altılısı arkaya dönüp gitmektir. Kılıç dörtlüsüne baktığımızda da şimdi burada kılıç dörtlüsü terk edilmişliktir. Sevgiden yoksun bırakılmışlıktır. Ve klasik tarottaki resmediliş şekli bir tane asker vardır, yatıyordur. Üç kılıcı üstünde asılı, bir tanesi de elinin altındadır. Yatma halindedir, öyle diyeyim. Dinlenmek olarak alabiliriz ya da işte kendinin dışlanılmışlık hissi olarak alabiliriz. Yani toparlarsam burayı. Şimdi genel olarak baktığımızda bakın yokluk hissi, işte arkaya dönüp gitme, terk etme, sevgisizlik, hareketsizlik, genel bir hareketsizlik var hayatında. Eyleme geçmekten biraz eyleme geçmekte zorlanan bir enerji var. Yeniliğe çok kapı açabilen bir enerji yok diyebiliriz burada net olarak. Bunun yanı sıra genel olarak biraz böyle negatif bir enerji yayıyor etrafına ve enerjiyi daha da böyle negatifleştiriyor kendine. Öyle diyelim. Şimdi devam edersek. Şimdi ayrıntılı olarak baktığımızda iş hayatıyla ilgili neler yaşayabilir dediğimizde sihirbaz ve bilge kartı geldi. Şimdi şu an enerjisinde iş hayatında ciddi maddi sorunlar yaşıyor olabilir. Yakın geçmişte para kaybı yaşamış olabilir. Ya da para kaybetmekten korkmuş biri olabilir. Korkmuş olabilir. Şimdi burada daha çok kendinden büyük biri bu kişinin hayatında gerçekten ona yön gösteren, yol gösteren birileri var. Kendinden yaşça büyük olabilir. Yaşça büyük olmasa bile deneyim olarak daha deneyimli biri olabilir. Ama buradaki enerjiyi çok güzel
hissettim. Öyle söyleyeyim. Yani burada gerçekten ona yardımcı olabilme amacıyla yani manipüle edip onun hayatını yönetmeye çalışan bir enerji gibi değil. Gerçekten güvenebileceği, ona işte belki abilik, belki babalık yapan, e, erkek olarak daha çok hissettim. Aklınızdaki kişi kadın da olabilir, erkek de olabilir, fark etmiyor ama bu kişiden çok böyle erkek, ciddi bir eril enerjisi yüksek biri olarak hissettirdi. Tamam, buraya geçiyorum. Şimdi genel olarak burada her şeyi yapabilecek güçte olduğunu, yokluk bilincinden çıkması gerektiği ile ilgili yol gösteren bir kişi var. Ama dediğim gibi asıl duygusu iş hayatında da maddi kayıp. Şimdi sizin arasındaki ilişkiler neler olabilir dediğimizde kılıç altılısı, ışık ve erime kartı geldi. Şimdi burada da aynı enerji var. Arkayı dönüp gitmek. Şimdi burada ikili ilişkinizde, sizin ilişkisinde bir taraf arkasını dönüp gitmiş olabilir. Bir taraf bazı şartlar sunmuş olabilir. Ya da alışılmış olan bir ortamdan çıkılmış olabilir. Ben daha çok burada iki durumu da hissettim. Bir kart daha alayım buraya ama sanki buradaki o kişiden, yani aklınızdaki kişiden beklentiniz alışmış olduğu arkadaş ortamı ya da aile ortamından ayrılması. Yıldızlar kartı. Evet, biraz böyle karmik bir durum olabilir. Şimdi etrafındaki insanlar, nasıl söyleyelim buraya? Onunla böyle çok toksik bir ilişki içerisinde olabilirler. Yani öyle söyleyeyim. Çevresi onu olumsuz etkiliyor olabilir. Öyle aktaralım. Oradan çıkmasını istemiş olabilirsiniz birçoğunuz. Burada artık aklınızdaki kişiyle ilgili yaşanan durumlar her neyse negatifliği bırakıp sizinle beraber yol almasını istemiş olabilirsiniz. Yavaş yavaş buradaki aslında gerçekleri görmeye başladığı bir sürece doğru geçecek. Yavaş yavaş bazı şeyleri fark ediyor diyebiliriz aslında. Bir kart alacağım buraya. Özellikle güven konularıyla sınanıyor olabilir. Para prensi. Şimdi para prensi, tılsım prensi bize çözülemeyen sorunların çözülmesi ve karanlığın aydınlanmasından bahseder. Bu alanda bu para kaybı başta olmak üzere yani iş arkadaşları da olabilir bu kişiler. Bu durumla ilgili aydınlanmaya başladığı bir süreçte, yani sizin uyardığınız o kişi, durum, olay, duygu, artık her neyse oradaki enerji, o kişilerle ilgili artık karanlığın aydınlanmaya başladığı, gerçekleri görmeye başladığınız bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikili ilişkilerin dışında, yani sizin ilişkisinin dışında aileye baktığımızda da kılıç dörtlüsü. Şimdi biraz önce de dediğimiz gibi kılıç dörtlüsü sevgiden yoksun bırakılmaktır. Dışlanılmışlık hissidir. Açıkçası burada şöyle bir enerji var. Aklınızdaki kişinin ailesiyle ilgili genel olarak ailenin onun hayatına, onun isteklerine engel olan bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Böyle hissediyor en azından aklınızdaki kişi. Ve her ne olursa olsun ona onunla, nasıl söyleyeyim burayı? Doğru cümle. Sürekli onu kontrol ettiklerini, sürekli ayağına bağ olduklarını diyelim. Hisseden bir enerjisi var. Ve burada sevgiyi de sanki tek taraflı hissediyor. Yani ben veriyorum ama karşımdan sevgi gelmiyor dediği bir durumun içerisinde. Tek taraflı sevilmediğini düşünüyor çok net bir şekilde. Başlattığı ne? İyileşmeye çalışıyor olabilir. Bize bundan bahsediyor olabilir ama netleştirelim burayı. Evet. Aradaki ilişkileri toparlamaya çalışıyor. Sanki dünkü açılımda mıydı acaba? Yanlış hatırlıyor olabilirim ama aile alanında yine bu enerji vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani kupa onlusu artık gerçek bir aile olmaya çalışmaktan bahseder. Sevgiyi hissetmekten, o sevgi akışının sağlanmasından bahseder. Bunun için yaralarını sarmaya başladığı bir sürecin içerisinde olarak görünüyor. Ama açıkçası burada şunu söyleyebilirim. Normalde çok böyle akıllı, böyle çok rahat, güzel analizler yapan biri olabilir ama bu sürecin içerisinde sanki, yanlış anlamayın ama hani şey denir ya, ölü tohumu atılmış gibi üstüne derler ya, ölü toprağa, ölü tohum değil, ölü toprağa. Buraya da çok güzel bir yorum gelir artık. Burada yani şey bir enerji var, harekete geçemiyorum. Bekliyorum. Sürekli bir bekleme durumu var. Ve siz açıkçası bu şu anki enerjiden, en azından bu enerjiyi değiştirip dönüştüremezse
eylemsellik bekliyorsanız eğer, burada çok kolay eyleme geçebilecek bir enerji yok. Yani her şey ayağıma gelsin dediği bir durum var gibi, öyle söyleyeyim. Çok iç açıcı oldum. Farkındayım ama bugünkü enerji böyle. Şimdi sizin enerjilerinize bakalım hemen. Değnek kralı. Şöyle alalım. Zirvenin gücü. Amacına ulaşıyorsun. Pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirveye ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor dedi. Çok güzel geldi. Şimdi çok yorulduğunuz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Çok yorulmuş olabilirsiniz. Çok hırpalanmış olabilirsiniz. Hak etmediğiniz şeyler yaşadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama sistem diyor ki birazcık daha dayan. Gerçekten çok doğru yoldasın. Çok güzel bir enerjidesin. Biraz daha dayan diyor. Çok güzel geldi. Şimdi değnek kralına baktığımızda da değnek kralı bize sıcak, dürüst yaklaşımlardan ve bilgelikten bahseder. Şimdi daha böyle olgunlaştığınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Genel olarak değerlendirmelerinizi çok daha net ve doğru yapıyor olabilirsiniz. Bu bazılarınız için çok fazla duygusal biriyseniz daha önceki aşamalarda artık duygularla mantığı dengelediğiniz bir süreç oluşmuş olabilir. Bazılarınız da sadece mantık tarafıyla ilgileniyorsanız ya da karşınızdaki kişinin işte farklı durumlarını değerlendirmiyorsanız, sadece tek taraflı değerlendiriyorsanız örneğin, artık iki tarafta değerlendirmeye başladığınız, daha net, bilgece bir şeyleri görmeye başladığınız bir süreçte olabilirsiniz. Güzel bir enerji geldi. Haberleşme, ilham perisi ve işaretler kartı. Gün içerisinde haberleşme isteğiniz çok yüksek olabilir. Burada şunu söyleyeceğim. Her zaman bunu söylemem bu şekilde gelmiyor ama ara ara böyle oluyor. Şimdi bugünün enerjisinde biraz sizde şu enerji var. Boğaz çakra enerjisi var. Yani boğaz çakra nedir? İletişimdir, kendini anlatmaktır ama kendini net olarak anlatabilmektir ya da anlatamamaktır. Yani genel manada iletişim ve aktarma, kendini anlatma, konuşma alanlarından bize bahseder. Şimdi burada aynı zamanda yaratıcılık da vardır. Yani boğaz çakrada. Çok güzel bir enerji var. İletişim kuvvetiniz, iletişim yeteneğiniz çok kuvvetli olabilir. Hava grubu olabilirsiniz, kova, ikizler, terazi olabilirsiniz. Genel olarak zaten bu enerjiyi her zaman hissediyor olabilirsiniz. Ama bu burçlardan değilseniz bile belki normalde çok rahat konuşmayan ya da konuşmaktan hoşlanmayan birisiniz. Yani herkesin içerisinde ya da bir şeyler anlatmaktan çok hoşlanmayan biri olabilirsiniz. Yani ikizler falansanız hiç durmuyorsunuzdur benim gibi ama genel manada hayatınızın her alanı, her zamanda, her alanında böyle olmayabilir ama bugün ve bir süredir belki de bu enerji çok yüksek olabilir. Güzel bir enerji var. Bu alan size birçok şey katabilir. Özellikle konuşma, iletişim, paylaşmayla ilgili gelen fikirler olursa lütfen bunları değerlendirin. Aynı zamanda sistemin size iletişimle, haberleşmeyle ilgili bazı işaretler gönderdiği bir gün olabilir. Sorularınızı sisteme sormaktan kaçınmayın lütfen. Sorun. İşte bu olayı çözebilmem için neler mümkün? İşte şu iş başvurusunu yapmalı mıyım? Yani İstediğiniz aslında her soruyu sorabilirsiniz. Bu durumun içerisinden nasıl çıkabilirim? Çıkmam için neler mümkün? Gibi sisteme sorduğunuz her soru cevabının karşılığını alırsınız. Konuşamadım. Yani bu bazen bir kişi olur. Bazen bir kitapta bir cümle olur. Hatta şöyle geçen gün işte Kundalini Reiki Master'ım ama bazen böyle enerji akışı ile ilgili böyle kafama takılan bazı sorular oluşmuştu. Osho'nun kitabını okurken çakralarla ilgili orada yani çok da direkt işte Kundalini'nin bilgisini olacağını düşünerek okuduğum bir kitap değildi. Neyse kısa geçeyim. Çok uzun konuşuyorum. Özür dilerim. Orada çakralarla ilgili bilgi aktarırken Kundalini üzerinden de bir bilgi aktardı ve dedi ki, diyor ki kitapta, işte Kundalini enerjisini çok fazla hissedemeyebilirsiniz. Çünkü Kundalini'yi hissedebilmeniz için çakralarınızın akışının düzensiz olması gerekir. İşte bir nehri düşünün. Nehirden su gidiyor. Taşlar varsa işte o taşlarda zorlanıyor. Orada ne yapıyor? İşte etki tepkiyle orada hissetme ya da oradaki kuvvet daha da yüksek oluyor. Görünüyor ya da hissediliyor gibi düşünün. O yüzden Kundalini enerjisini hissedemiyorsanız
çok fazla hissedemiyorsanız ya da hissedemiyorsanız bilin ki enerji akışınız çok iyidir diye. Bu yani aslında hiç beklemediğim yerden gelen, kafama takılan bir sorunun cevaplanmasıydı. Bu tür öğretilerde birçok tabii ki bilgi var. Burada bu bilgi geldi. Başka bir yerde başka bir bilgi olabilir. Her zaman ben olayım, başka biri olsun, aldığınız herhangi bir eğitim olsun hiç fark etmiyor. Gelen bilgiyi, aldığınız bilgiyi kalbinize danışın. Bu benim için doğru mu? Bu bilgiyi kullanmalı mıyım diye en doğru cevabı kalbiniz verecektir. Yani demek istediğim, kafanıza takılan, soru işareti oluşan durumlara sisteme sorun. Sorun, bırakın. Öyle ya da böyle hiç beklemediğiniz anda o alan açılacaktır sizin için. Ve sizin için de bu enerjide, bugünün enerjisinde daha çok bu fırsatların daha da bol olacağını söyleyebilirim açıkçası. Güzel bir enerji var. Sevdim buradaki enerjiyi açıkçası. Özellikle işte kalbinizin kırıldığı, acı çektiğiniz bazı konular, durumlarla ilgili öğrenmek, bilmek istediğiniz şeyler varsa şanslı olduğunuz bir süreçte olabilirsiniz. Bu konularla ilgili canınıza yakan kişilerle haberleşme, daha çok böyle haberleşme gibi değil de denk gelme olabilir. Böyle planlı programlı gibi değil de aniden böyle kaderin gerçekleştirdiği bazı durumların içerisinde kalabilirsiniz. Bazen de, yani bazıları için de şöyle diyebilirim. İşte aklınızdaki kişiyle ilgili bir haber alabilirsiniz. Bir arkadaşından, işte birinden gibi. Güzel bir enerji var, yani sistem aslında destekliyor size. İlham Perisi, şifacı ve maske kartı. Şimdi özellikle şifa ile ilgili bazı konularda takılı kalıyorsanız, gerçekleri göremiyorsanız ya da ön yargılarınız varsa bu alanın iyileşeceği bir sürecin içerisinde olacaksınız diyebilirim. Ya da bu, çok böyle sizden saklanan bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız, göremediğiniz bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız, çaresiz hissediyorsanız sistem size bu konuda destek olacak. İşaretler kartı da dengeye gelmek, karanlığın aydınlanması, karanlığın ardından doğan güneş ve mezar kartı. Burada açıkçası daha çok fikir olarak diyebilirim. Bazı fikirler size hizmet etmeyen, özellikle eril dişil dengenizle ilgili, bu konularla ilgili alanınızı negatif etkileyen durumlarla ilgili bazı şeyleri sonlandıracaksınız. Bu da daha çok sistemin size gösterdiği yolla olacak diyebilirim. Umarım çok uzatmamışımdır. Şimdi o zaman sadece kısa mesajlarımızı alalım. Bitirelim. Çok uzun tutmayı istemiyorum ama bazen çok fazla bilgi geliyor ve açıkçası farkında bile olmadan uzayabiliyor videom. Normalde yani buna dikkat etmeye çalışıyorum. Çok fazla zaman çok kıymetli çünkü. Daha az, öz bir şekilde aktarmaya niyet ediyorum ama bazen bu şekilde olabiliyor. Ya 2 haftadır sanırım böyle. Şimdi bir gün gerçekler hayallerden daha güzel olacak dedi. Aldık, kabul ettik. Çok güzel geldi. Üzülme. Sırf birileri sana değersiz hissettirdi diye sevilemez biri olmazsın. Burayı şöyle değiştiriyorum. Birilerinin size değersiz hissettirme gibi bir durum olamaz. Değersizlik duygusu siz izin verirseniz ya da herhangi bir negatif duygu siz izin verirseniz gerçek olur. O yüzden birinin size bir şey demiş olması öyle olduğunuz anlamına gelmediği gibi buradaki o duyguyu hissettiğinizde, özellikle bu tarz negatif bir durumun, duygunun içerisine girdiğinizde lütfen orada dönüp bakın. Bende bu duygu var mı? Değersizlik duygusu ilk nerede başladı? Ve ben bu alanı nasıl şifalandırabilirim? Çünkü bir kişinin içerisinde değersizlik duygusu yoksa karşısındaki ne derse desin, ne yaparsa yapsın o duyguya kapılmaz, onu düşünmez. Ama içinde değersizlik duygusu varsa zaten o değersizlik duygusunu görebilmesi adına karşısındaki kişi bunu ona yansıtıyordur. O yüzden buraya dikkat etmekte fayda var. Günün olumlaması: yaşadığım her şeyin bir sebebi vardı. Beni bugünkü güçlü ve mutlu halime dönüştürdüler. Geçmişimi affediyorum ve kucaklıyorum diyebilirsiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok konuştuysam, yanlış bir cümle kurduysam affola. Burada enerji okuması yapıyoruz. Burada lütfen enerjilere odaklanın.
çok iyi konuşamıyor olabilirim, çok iyi telaffuz edemiyor olabilirim, yanlış kelimeler kullanıyor olabilirim ama lütfen önemli olan almanız gereken bilgiyi, enerjiye odaklanmanızı diliyorum. Çünkü size bir şey katacak olan tek şey o. Benim konuşmam hiçbirimize hiçbir şey katmayacak. O yüzden lütfen enerjiye odaklanın. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.